Tüm dünya Inter'in 45 sene sonra gelen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu konuşurken Mourinho ise gündemi bir anda değiştirdi. Mourinho, Inter ile misyonunu tamamladığını ve yeni takımının Real Madrid olduğunu açıkladı. Real Madrid Başkanı Perez, Mourinho'yu getirmek adına tam 8 milyon euro tazminat ödedi. Üstüne kadrosunda Kaka, Ronaldo, Xabi Alonso, Ramos, Benzema gibi oyuncuları bulundurarak resmen ikinci Los Galacticos'u yarattı. Mourinho'nun ilk transferlerinden biri yine Carvalho oldu. Üstüne takıma Mesut, Khedira ve Di Maria gibi isimleri kazandırdı. O dönem futbol dünyası tamamıyla İspanya Ligi'ne kilitlenmişti. Bir tarafta Pep'in yönettiği Messi, Alves, Iniesta, Xavi gibi isimlerin bulunduğu Barcelona, diğer tarafta Mourinho'nun yönettiği Ronaldo, Kaka, Ramos, Mesut gibi isimlerin olduğu Real Madrid. Basının her daim ilgisini çeken iki konu vardı. Pep, Mourinho gibi dönemin en gözde teknik direktörlerin çekişmesi ve Ronaldo-Messi karşılaştırması. Bu karşılaştırmalar futbol dünyasını o kadar meşgul ediyordu ki rakipler arasındaki rekabet artık nefrete dönüştü. Kimisi Pep'in pas futbolu anlayışı tiki-taka'dan nefret ediyor, kimisi Mourinho'nun kaleye otobüs çekmesinden. Futbol forumlarında, televizyon spor kanallarında ve insanların hayatını ele geçiren sosyal medyada her gün sayısız tartışma dönüyordu. Bu tartışmalar sürerken Real-Barcelona çekişmesi futbolun her alanındaydı. Real Madrid 13. hafta Barcelona'ya 5-0 kaybettikten sonra bir daha liderliği alamadı ve ikinci oldu. İlginç olan durum ise kaleye otobüs çekiyor denilen Mourinho'nun takımının ligde tam 102 gol atmasıydı. Yine Pep'in pas oyunu eleştirilirken bu futbol ile ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yenilgi görmeyen Madrid, Barcelona'ya karşı eli boş döndü. Real Madrid bir sene içerisinde 3 kulvarda Barcelona ile tam 5 kere karşılaştı. Tek galibiyeti Kral Kupası finalinde uzatma dakikalarında aldı. Sezon başında Guti ve Raul gibi efsaneler ile yolların ayrılması, Barcelona hegemonyasını bitirememek Mourinho için daha bir sene dolmadan her şeyin tersine döndüğüne işaretti. Şöyle ki takım içerisinde de futbolcular ile arasında sürekli problem olduğu belliydi. Mourinho bunları asla yalanlamadığı gibi basın önünde futbolcularını eleştirmekten hiç çekinmiyordu. Hatta Pedro Leon'u niye oynatmadınız sorusuna "Sakin olun, o Zidane veya bir Maradona değil, o sadece Pedro Leon" diyerek laubali cevaplar verebiliyordu. İkinci sezon Mourinho yine flash diyebileceğimiz transferler yapmadı. Hatta temsilcimiz olan Hamit ve Nuri'yi kadrosuna kattı. Madrid için o sene ligde tarih yazıldı. 121 gol atılmış ve 100 puanla şampiyon olunmuştu. Bu gol ve puan rekordu. Ama basının ilgisini çekenler rekorlar değildi. Basın durumu özel olarak futbolcular ve Barcelona arasındaki çekişmeye yöneltiyordu. Tabii Messi-Ronaldo kıyaslamasını bu dönem unutmak imkansız. Real Madrid gibi bir kulübü yönetmenin ve o kulüpte oynamanın bedeli vardı. İkinci sezon Mourinho bu sefer vatandaşı Pepe ile ters düştü. Basının eline bu konuda sürekli koz veriyordu. Pepe ile aranızda bir problem mi var sorusuna, Pepe'nin bir sorunu var. O da Rafael Varane. 30'lu yaşlara gelip 19 yaşındaki bir çocuğa formayı kaptırıp kaldıramaması çok normal açıklaması ile yine gündem oldu. Eğer yüksek bir egoya sahipseniz empati yeteneğinden mahrum olursunuz. Mourinho gerçekten ego sahibi biri miydi? Yoksa kendini egolu gösterip basını bu konuya yöneltip asıl dikkat etmeleri gereken şeylerden uzak mı tutuyordu? Gündem bunlarla meşgulken Şampiyonlar Ligi'nde ise Madrid iyi gidiyordu. Aslına bakarsak o sene grup Zagreb, Lyon ve Ajax'tı. Son 16'da CSKA, çeyrek finalde ise APR rakipleri oldu. Kısacası Real Madrid dengi takımlar değildi. Yarı finalde ise rakip Bayern'di. İlk maç deplasmanda avantajlı bir skor yakalama imkanına sahipken 90'da yedikleri golle İspanya'ya 2-1 yenilgiyle döndüler. İspanya'da ise maç yine aynı skorla bitti. Uzatma ve sonrasında penaltılar. Penaltılarda ise Ronaldo, Kaka ve Ramos gibi isimlerin penaltıyı kaçırması Real'i finalden etti. Eğer o gün Madrid finale çıkmayı başarsaydı Mourinho'nun rakibi Chelsea olacaktı. Önce Diego Lopez transfer edildi ve Real Madrid efsanesi olan Casillas lig ilerlerken yedeğe çekildi. Bu takımın teknik direktörü benim.
Diego Lopez çok daha iyi bir kaleci ve Casillas'ın yedek kalma sebebi bu diyerek belki de kendi ipini çekti. Takım içinde gruplaşma bariz belliydi. Mourinho tarafı ve Casillas, Ramos, Ronaldo tarafı. Bu tür açıklamalar takım içindeki dengeyi ciddi etkiliyordu. Bunun sonucunda Barcelona ile aralarında ligde ciddi bir fark oldu. Belki Ronaldo faktörü olmasaydı ligde sonuç daha kötü olabilirdi. Şampiyonlar Ligi'nde ise o sene Dortmund başlarına bela oldu ve yarı finalde Madrid'i elediler. Mourinho'nun 3 sene içerisinde Barcelona hegemonyasını kıramaması, takım içerisinde ve basın ile yaşadıkları, Madrid'in efsane oyuncuları hedef almasından dolayı belki de birçok başarıyı kaçırdı. Bu sebeplerden dolayı 30 Haziran 2013 yılında ise Real Madrid'den ayrıldı. Geçmişiniz ne kadar başarılarıyla dolu olursa olsun Madrid'i yönetiyorsanız yönettiğiniz dönemlerde başarısız bir grafik sonunuz olur. Real Madrid kariyeri sonrası Mourinho bu sefer ikinci baharını yaşamak üzere tekrar Chelsea ile anlaştı. Chelsea ile ilk röportajını özel biri olarak bitiren Mourinho bu sefer durumu mutlu biri olarak değiştirdi. Ama gerçekten de burada geçireceği 2 sene öyle mi olacaktı? I'm the happy one. Öncelikle Kevin De Bruyne ve Lukaku gibi genç isimleri takımdan gönderdi. Matic, Schürrle, Willian, Salah ve Inter'de birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı Eto'yu kadroya kattı. Kadro yapısı Mourinho'nun geçmişte yönettiği takımlara bakaraktan bu dönem çok farklıydı. O sene birçok oyuncu ile yollar ayrıldı, birçok oyuncu takıma katıldı. Mourinho genellikle yönettiği takımın kimyasını bozmaz, üstüne birkaç transfer ile dönemi noktalardı. Ama ne bıraktığı Chelsea kalmıştı ne de bıraktığı oyuncular. Lampard, Terry gibi oyuncular yaşlanmış, Drogba başka bir lige gitmişti. Kaderin cilvesidir mi bilinmez. Mourinho Real Madrid ile devam ederken Chelsea önce Roma'nın hayallerini süsleyen Şampiyonlar Ligi'ni, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Abramovich ile Mourinho'yu tekrar bir araya getiren şey neydi? Bu bilinmez ama Mourinho'nun artık başarılarından çok saha dışı, saha içi, oyuncu, teknik ekip ve yönetimlerle yaşadığı problemler hep ön plandaydı. Mourinho için Chelsea ikinci dönemindeki ilk senesi de kabus gibiydi. Kolay kolay kupasız sezonu bitirmeyen Mourinho önce UEFA Süper Kupa'da Bayern'e penaltılar ile yenildi. Sonrasında FA Cup, EFL Cup gibi turnuvalarda eli boş döndü. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Atletico Madrid'e elendi. Ligde ise Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham gibi isim yapmış takımları ne deplasmanda ne kendi evinde yenildi. Bu garip istatistiğe rağmen ligin son maçlarında özellikle alt sıra takımlarına puan kaybetmesi sebebiyle ligi 3. bitirdi. Bu başarısızlıkla dolu sonuçlar basının her daim dilindeydi. Her sene 1-2 oyuncuyla takışan Mourinho bu sefer Eto'o ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elimde tek bir forvet var, o da Eto'o. 32 yaşında ama 35 de olabilir. Bilemiyorum diyerek o dönem alınan bazı sonuçların sorumluluklarını üstüne almadı. Eto'o ise Tottenham maçında golünü atarak belki de futbol tarihinin en ilginç göndermelerinden birini yaptı. Mourinho için özellikle ikinci sezon transfer dönemi çok hareketli geçti. Salah, Ake, Torgan Hazard gibi günümüzde hala aktif olarak iyi performans gösteren oyuncuların çok ucuza gönderilmesi, Eto'o, Torres, Lampard, Cole gibi oyuncuların ise yaşlanmaları sebebiyle gönderilmesi Mourinho'yu o dönem bayağı zora soktu. Yerlerine Diego Costa, Felipe Luis, Cuadrado, Fabregas gibi isimler gelse de taraftar çoğu transferde eleştiri yapmaktan kaçınmadı. Mourinho'nun en garip transferi ise 36 yaşındaki Drogba'yı geri getirmesiydi. Mourinho bu transferlere rağmen EFL Cup ve ligi alabildi. Ancak ligdeki başarılı tablo FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde devam etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Paris Saint-Germain'e karşı elendiler. Mourinho Chelsea ile 3. sezona gerçekten çok kötü transferler ile başladı. Takımın iskeleti tamamıyla dağılmış, yanlış transfer politikası ile şampiyon olan takım bozulmuştu. Başından beri sürekli vurguladığımız bir konu var. Mourinho rakip oyuncu, teknik direktörler kendi takımının yönetimini ve futbolcularını eleştirmekten hiç çekinmedi.
Ama ligin ilk haftası oynanan Swansea maçında kulüp doktoru olan Eva Carneiro ile arasında yaşananlar belki de çöküşün asıl sebebiydi. Mourinho'nun maçta olanlar ile ilgili maç sonu malzemeci, doktor veya sekreter bile olsanız futboldan anlamanız gerekli yorumu bomba etkisi yarattı. Bu açıklamalar cinsiyetçi bir yaklaşım olarak algılandı. Hatta olaylar o kadar büyümüştü ki maç sonrası kulüp doktoruna küfür ettiğine dair haberler çıktı. Bu cinsiyetçi yaklaşım ve Eva'nın artık maçlarda görev almamasıyla ilgili verdiği kararıyla Mourinho bir nevi kendi ayağını sıktı. Üstüne Benitez'in eşi Montserrat Serra'nın kocasının daima Mourinho'nun arkasını topladığı açıklamasında bulununca ortalık iyice karıştı. Mourinho zamanında benim hakkımda yorum yapacağına kocasının kilosuna dikkat ederek harcamalı diyerek iyice ortamı gerdi. Basına malzeme vermekte üstün adam tanınmayan Mourinho için bu olaylar ve cinsiyetçi yaklaşımlar belki de yakalanan en değerli malzemelerden biriydi. Bu olaylardan sonra Chelsea taraftarı desteğini çekmiş, kulüp oyuncuları ise Mourinho'ya karşı bariz tavır almıştı. Hiçbir maç kolay geçmiyor, çoğu maç yenilgiyle sonuçlanıyordu. Bu sonuçlardan sonra ligin yarısını tamamlayamadan kovuldu. Mourinho özellikle futbolcularını ihanetle suçladı. Mourinho'nun Manchester United ve Sir Alex Ferguson'a olan hayranlığı herkes tarafından bilindik bir şeydi. Manchester United Sir Alex Ferguson'dan sonra ne David Moyes'tan ne de Van Gaal'den istenilen verimi alamadı. Müthiş harcamaların karşılığı ligde ancak 5. 6. sıralar oldu. Peki United için Mourinho doğru bir karar mıydı? Kimisi için Mourinho yıllar geçtikçe futbol konusunda kendini geliştirememişti. Kimisi için artık futbol endüstriyel bir hal aldı, futbolcuların uçuk bonservis ve sözleşmeleri futbol ahlakını değiştirdi. Kimisi için de futbolda müthiş paralar harcanmalıydı. Kısacası herkesin kafası futbol konusunda karışıktı. Bu kafa karışıklıkları belki de futbolu bitirdi. Ama ne kadar futbol alanında değişimler olsa bile bir şekilde devam ediyordu. United'ın düşüşü Mourinho'dan daha beterdi. Avrupa'nın her daim üst sıralarında bulunan takımı artık Avrupa'ya bile katılamaz bir hal almıştı. Mourinho yönetim için son sığınaktı. Mourinho ile United'ın geri dönüşüne inanan yönetim, ilk sezonda transferde eli bonkör davrandı. Öncelikle 105 milyon gibi bir rakamla Pogba alındı. Futbolda artık 30-40 milyon dolar gibi rakamlar konuşulmuyordu. Üstüne Mkhitaryan, Bailey ve İbrahimovic transferleri yapıldı. Bu arada İspanya'da sürekli karşılaştırmaları yapılan Pep Guardiola ve Mourinho Premier Lig'de yine buluştu. Ama Premier Lig İspanya gibi değildi. İspanya açıkçası Barcelona ve Real Madrid takımların arasındaki çekişmeden ibaret. Premier Lig'de ise liderlik sürekli sirkülasyona uğruyordu. Bir sezon şampiyon olan takım diğer sezon ilk üçe bile giremiyordu. Sansasyonel isim Mourinho için Manchester United kariyeri de pek iyi başlamadı. Ligde 38 maçta 18 galibiyet, 15 beraberlik, 5 yenilgi aldılar. Bunun karşılığı ligde 6.'lıktı. İşin ilginç tarafı bu kadar kötü sezona rağmen 3 tane kupa kazanmalarıydı. Öncelikle lig başında Community Shield'ı aldılar. Sonrasında EFL Cup. Lig sonunda ise UEFA Avrupa Ligi kupası Manchester'ın müzesine götürülmüştü. Açık söylemek gerekirse kişisel yorumum bu 3 kupanın hatırına sorunlar halı altına süpürülmüştü. O dönem Manchester yönetimi, Mourinho yönetimi ve United futbolcularının performansı gerçekten çok kötüydü. UEFA kupası alınıp Şampiyonlar Ligi'ne katılım bileti alınmasaydı, Mourinho gibi bir teknik direktörün Manchester kariyeri bir sezon sürebilirdi. İkinci sezon başlamadan Lukaku, Matic, Lindelof, Alexis Sanchez gibi isimler transfer edildi. Chelsea döneminde Bayern ile oynanan Avrupa Süper Kupası'nda Lukaku'nun kaçırdığı penaltı sebebiyle bileti Mourinho tarafından kesilmişti. Bu sefer Lukaku astronomik bir rakamla Manchester forması altındaydı. Yapılan transfer yatırımları takıma yine olumlu yansımamıştı. Önce UEFA Süper Kupası'nda Real Madrid'e yenildiler. Ligde ise Pep'in oluşturduğu City çok baskındı. 4. haftada United'dan liderliği alan City şampiyonluğu 100 puanla kazandı. Mourinho'nun United ise 19 puan geride kalarak ikinci oldu. United, FA Cup, EFL Cup'ta elendi. Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda Sevilla karşısında havlu attılar. 5 kulvarda da 0 başarı. Tehlike çanlarının sesi çok yüksek geliyordu. 3. sezonda ise sadece 3 oyuncu transferi yapıldı.
Mourinho transfer yapılmamasından dolayı yönetim basın mensupları karşısında devamlı eleştiriyordu. Transfer yapılmamasından dolayı Mourinho'nun rutin olmuş sorunlarından biri yine devredeydi. Her takımda oyuncularıyla sorunu olan Mourinho bu sefer Pogba ile sıkıntılar yaşıyordu. Pogba antrenmana geç kalmasından dolayı eleştiri oklarını üstüne aldı. Hatta katılması gereken antrenmana uyuyakaldığı için katılmadığı bile biliniyordu. Üzerine önce ikinci kaptanlık elinden alındı. Sonrasında bazı maçlarda kadro dışı kaldı. Bu tür problemler takımı etkiliyor, sahadaki sonuçlara yansıyordu. Sonuç olarak Mourinho 3. senesinde ligin yarısını göremeden kovuldu. Sözleşmesinin sona erdirilmesinin ardından Manchester United kulübünden 22,2 milyon euro gibi bir tazminat aldı. Bu ayrılıştan sonra Pogba'nın Instagram paylaşımı gündem oldu. Manchester macerasının üzerinden 11 ay geçmesinden sonra Pochettino'dan boşalan Tottenham teknik direktörlüğüne Mourinho getirildi. Sezonun yarısında getirilen Mourinho FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig ile birlikte 35 maçta takımın başında bulundu. 16 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet ile birlikte bekleneni yarım sezonda veremedi ve 2020 sezonunu noktaladı. Mourinho 20 yıllık teknik direktörlük kariyerine 941 maç sığdırdı. 603 galibiyet, 189 beraberlik ve 149 mağlubiyet alarak inanılması güç bir oran yakaladı. Yönettiği takımlar 1867 gol atarken kalesinde 828 gol gördü. 8 farklı takım yönetti. Teknik direktörlük kariyerinin başlarında yönettiği Benfica ve Lille dışında sadece Manchester United ile ligde şampiyonluk yaşayamadı. Güncel olarak yönettiği Tottenham'ı bundan muaf tutuyorum. Geri kalan her takımla liglerinde şampiyonluk yaşamayı başardı. 20 yıllık kariyerine kişisel ve takım olarak sayısız kupa sığdıran Mourinho bir kulübün başında en fazla 3 yıl kaldı. Kazanmayı alışkanlık edenler kaybetmeyi bilmez. Ben bundan önce kaybettim. Kaybetmeyi biliyorum ve kaybetme sırası şimdi onlarda diyen Mourinho için son seneler iyi geçmedi. Acaba bu durum Tottenham ile tersine çevirebilecek mi? Yoksa daha derine bir çöküş mü gerçekleşecek? Bunu ancak ilerleyen zamanlarda göreceğiz.